Ben aslında çok fazla belli bir düzenimin bozulmasını istemiyordum. Öğretmenlik, idarecilik hayatım olduğu için. Ama Enes yıllardır hep böyle doğanın içerisinde hayvanlarla birlikte olmak istiyordu. Yani çocuklar da çok büyük etken oldu tabii. Şimdi onlar da öyle çok mutlular. Toprakla ilgileniyorlar. Oğlum öyle bisikletle okula gidiyor. İlk başlar pişmanlık yaşıyordum ama şimdilerde hiç pişmanlık yaşamıyorum. En kötü şunu diyorduk. Ya Kevser sen öğretmenliğini yaparsın. Ya ben de işte bir yer bulurum. Dediğim gibi buraya gelirken ki hayalimi gerçekleştirdim. Şu an bir keçi çiftliği kurma aşamasının ilk adımlarını attım. Şu an gördüğünüz gibi sağım yapılıyor. Masal atölyemiz var, müzik ve ritim atölyemiz var, bir ateş çemberimiz var. Orada çocuklarımızla işte hamur yapıyoruz, mısır patlatıyoruz, sohbet alanı var. Orada ritim atölyemizi yapıyoruz, sanat atölyemiz var. Çok yoğun çalışıyordum. Böyle hamster, ben kendimi hamster gibi görüyordum. O şeyin içine hep dönüyordum böyle sürekli. Dün mesela diyor ki ya Enes'im evden ayrılmayalım diyor. Bahçede oturalım diyor. Ne olur Aynen. diyor. Mesela tavşanlara elleyemem, o tavuk ağılına giremem, koyun ağılına giremem. Ben hiçbir yere giremezdim. Alıştınız mı? Tabii ki alıştım. Bunu yapmıyorsanız Yazıklar boşun olsun bir size. anlamı yok. Yazıklar. 2-3 günlüğüne kampa gittik. Evet. Bahçenin arka köşesine mi gittiniz kampa? Hayır. Benim üretim alanım eğitim. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görünce çok mutlu oluyorum. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hayat hikayesiyle karşınızdayız. Köyceğiz'deyiz. Sevgili Kevser ve Enes'in hikayesine bugün ortak olacaksınız. Harika bir yerdeyiz. Harika bir dağ manzarası. Kendi arsalarını alıp kendi evlerini yapmışlar ve daha burada neler yapmışlar. Çok güzel üretimler yapıyorlar ve Kevser'in harika bir eğitim projesi var. Çocuklar geleceğimiz, doğa, hayvan, orman geleceğimiz. Bugün birazdan bu konuları duyacaksınız. Videomuza geçmeden önce yeni hayat hikayelerini seviyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden iyi seyirler. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kısaca kendinizi tanıtarak başlayalım. Evet, herkese merhabalar. Ben Kevser, 1984 İstanbul doğumluyum. İstanbul'dan buraya geldik, Nereye göç ettik. Muğla Köyceğiz bölgesine geldik. Ne var bu Köyceğiz'de ya? Herkes Köyceğiz'de. Çok güzel bir yer galiba değil Evet, mi? Köyceğiz güzel. Ben her zaman şunu söylüyorum Köyceğiz için. Cennetin diğer adı diyorum. O yüzden buraya geldik. Ben öğretmenim. İstanbul'da da okul öncesi öğretmenliği ve idareciliği yaptım uzun yıllar. Burada da şu an özel eğitim merkezinde özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ayrıca hayalim olan bir şeyi gerçekleştiriyorum. Düşler Kasabası Etkinlik Atölyesi. Konuşacağız. Evet, konuşacağız. Onun da eğitmenliğini yapıyorum. Burada bu Evet. şekilde 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Bir oğlum, bir de kızımız var. Dünya tatlıları. Evet, dünya tatlıları bu şekilde. Az önce bahsetmiş olduğunuz o projeniz böyle bir Evet. cümlenin içinde bahsedilecek kısa bir şey değil. Evet, Çok özel, Tamam. çok hayati. Ona böyle ayrı uzun bir şey ayırmak istiyorum. Tamam. Soru olarak size sormak istiyorum. tamam. Şimdi Enes Bey'i tanıyalım. Ben de 1983 doğumluyum. Enes Çıtak. İstanbul'da ikamet ediyorduk. Ben de okul ve personel taşımacılığı yapıyordum. Kendi araçlarım vardı. Hayalimiz hep bu taraflardı. Bıktık yani İstanbul'dan bıktık diyelim. Hayalimizi gerçekleştirmek için, üretmek için buralara geldik. Şimdi o zaman hiç lafı uzatmadan videomuzun temel amacı olan sorumu yöneltiyorum. Tabii. Niçin buraya göç ettiniz? Sizi buraya hangi rüzgar attı diyelim. Yine sizle başlayalım. Sizin en büyük gerekçeleriniz neydi? Bir de en çok hanginiz istiyordu? Kim kimi ikna etti? Evet, bu çok önemli bir konu. Şimdi şöyle, ben aslında çok fazla belli bir düzenimin bozulmasını istemiyordum. Daha çok Enes istiyordu. Çünkü ben uzun yıllar orada belli bir düzenim olduğu için, öğretmenlik, idarecilik hayatım olduğu için başka bir yerde ne yaparım düşüncesi hep aklımdaydı. Ama Enes yıllardır hep böyle doğanın içerisinde hayvanlarla birlikte olmak istiyordu. Ama ben çok istemiyordum. Enes beni ikna etti. Nasıl? Nasıl ikna etti? Bir gün İstanbul'da yürürken kızımız yeni doğmuştu. 3-4 aylıktı. Kaldırımda arabasını sürerken sürekli insanlara çarpıyorum. Arabalar park etmiş, insan yoğunluğu var. Dedim ki Enes'e sen haklısın. Gerçekten artık yani büyük şehir yaşanacak bir yer değil. Ben evlatlarım için, çocuklarım için özellikle daha sakin, daha huzurlu, trafiği az, insanı az olan bir yere gidelim dedim. Ben artık burada yaşamak istemiyorum dedim. Öyle karar verdik değil mi? Aynen öyle oldu. Ya o zaman Enes sizi böyle
Yavaş yavaş işledi, yavaş yavaş işledi. Aynen. Siz sonra kendinizi idrak etmenizi mi sağladı? Öyle gibi oldu herhalde. İlmek ilmek ördüm. Evet, birazcık öyle oldu. Yani çocuklar da çok büyük etken oldu tabii. Şimdi onlar da öyle çok mutlular. Toprakla ilgileniyorlar. Oğlum öyle bisikletle okula gidiyor. İyi ki de Enes beni ikna etmiş. İlk başlar pişmanlık yaşıyordum ama şimdilerde hiç pişmanlık yaşamıyorum. Neden? Çünkü düzen belirli bir seviyede oturmaya başlayınca buranın tadını daha fazla çıkarmaya başlıyorsunuz. Keşkeleriniz azalıyor, iyi kileriniz artıyor. O yüzden ben iyi ki diyorum yani. Kaç yıl oldu? Köyceğiz'de bulunalı 1 yıl, göç edeli 2 yıl. Daha öncesinde Fethiye'deydik. Buraya anladım. Sonradan göç ettiniz. Hı hı. Peki sen neden çok istiyordun? Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım. İstanbul Üsküdarlıyım. Ve benim doğduğum yer böyle bir yerdi. Bahçe içinde doğdum ve bahçe içinde büyüdüm. Yaklaşık evlenene kadar 21 yaşına kadar hep bahçe içerisindeydim. Ve hayvanlarım, işte ağaçlarım, bahçem mutlaka onların içerisinde haşır neşir oluyordum. Oradan da evlendikten sonra direkt bir apartman dairesinde, 4 duvarın arasında ve direkt monoton bir hayat, çalışma hayatı, ev geçindirme. O hayata hızlı bir geçiş yaptık. Tabii şikayetçi olduğumdan değil, kendim istediğim için. Ama tabii bu yılların vermiş Nasıl olduğu... seçiyor kelimelerini? Evet, daha sonrasında neler olacağını bildiği için. Yılların vermiş olduğu birikim var ama içeriden de hep böyle bir o toprak, o koku, bir yağmur yağsa, bir toprağın o kokusu burnuma gelse Aynen. hep o eski gelir aklıma. Hep oralar gelir, hep o çocukluğum gelir. Hala öyle. Burada olursam bile hala öyle. Ve buraya gelmeden 2-3 sene öncesinden itibaren eşime artık ufak ufak sinyaller vermeye başladım. Ben durmak istemiyorum. Sadece eşimle alakalı. İş arkadaşlarım, bulunduğum ortamdaki herkese söylüyormuşum ama ben bunun farkında değilmişim yani. Eşime dedim ya gidelim ne olur işte ya. Bak işte burası ne kadar güzel. İşte yanına televizyondan YouTube'u bağlıyorum böyle. Güzel mekanlar açıyorum böyle. Kevser Beni bak burası ikna ne kadar edebilmek güzelmiş. için. Kahve alıyoruz falan böyle. Öyle hayalimi gerçekleştirmek için altyapısını hazırladım. Aynen öyle. Yani bizi çok fazla destekleyenler de oldu, Evet. değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Annem aslında biz mesela bazen vazgeçmek için falan böyle vazgeçecek gibi olduk yani. Evet. Annem, benim annem sağ olsun. O da çok böyle ısrarcıydı illaki bir göç etmek için. Vazgeçmek için de bazı sebeplerimiz Onu olmuştu. soracaktım. Endişeler özel sebep özel değilse Aha. onlar neydi? Ve kafanızdaki o soru işaretleri, o endişeler, acaba yapamaz mıyız korkuları vesaire bunların gerekçeleri neydi? Yani benim gerekçem şu, hani maddi anlamda bir gerekçe vardı. Bir de belli bir meslek sahibi olunca yani öğretmenlik acaba bu bölgede yapabilir miyim? İş imkanı olur mu? Hani tamamen çocuklarınız olduğu için maddi anlamı da düşünüyorsunuz yani. Çünkü belli bir geçiminizin olması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey, benim sosyal çevrem çok fazla İstanbul'da. Arkadaşlarım, işte akrabam falan. Orada çok sosyal bir insandım. Gerçi şimdi burada da öyleyim de. Hani acaba buradaki insanlar beni kabullenebilirler mi? Kendimi onlara nasıl kabullendirebilirim? İçlerine alırlar mı? Yoksa beni dışlarlar mı? Bir sosyal çevrem olur mu? Hep bu düşünce içerisindeydim. Öyle endişelerim vardı. Yani ondan korkuyordum ben çok fazla. Hani zaten ailecek yani yanımda eşim var. Sağ olsun annem yalnız bırakmadı bizi. Annem var. Ama onun dışında kendi ailenizin dışında bir de sosyal çevreye de ihtiyacınız var. Belki bu benim için geçerlidir sadece bilmiyorum ama yani arkadaşlık, dostluklar benim için çok önemli. Burada da hamdolsun ben kurdum onu. Yani arkadaşlarım var, dostlarım var. Kurduk yani onu Evet. sağlayabildik. Peki Enes sen şimdi orada senin de bir işin vardı. Aha. Hani göç etme planı olduğu zaman ilk şunu düşünüyor. Ya gideceğiz. Evet ama oraya gittiğimiz zaman nasıl geçineceğiz? Nasıl bir plan yaptınız? Kendinize nasıl bir yol çizdiniz? Gelmeden önce buraya geldim mi, baktın mı? Bir araştırma, ön araştırma. Neler yaşadınız? Tabii. Planlama sürecini merak ediyorum. Şöyle Tolgacığım, bizim zaten 2006'dan beri biz bu bölgeye gelip gidiyoruz. Burada da çok sevdiğimiz, saydığımız bir abimiz var. Fethiye'de daha doğrusu. Biz onunla zaten sürekli bir dirsek temasındaydık. Ne yapabilirlerimizi, neyle meşgul olabileceğimizin hep böyle altyapısını ben ufaktan eşime söylemesem de hazırlıklarını ufak ufak yapıyordum zaten. Seni O gibi yüzden sadece uygun zamanı bekliyordum yani. O uygun zaman ne zaman onu bilmiyordum ama o uygun zamanı bekliyordum yani. Dolayısıyla çok soru geldi aklıma. Ne yaparız? Tabii ki geliyor. Benim daha fazla geliyor dediğin gibi. Çünkü bakmakla yükümlü olduğum evlatlarım var, eşim var.
farklı bir yerdeyim. Ama inan bununla alakalı eşim daha iyi biliyor. Çok korkmadım. Ki bana her zaman söyler Kevser. Ya sen işte bak çok cesaret davranıyorsun bu konuda. İşte nasıl yapıyorsun bunu falan diye söyler. Ya parasal konuya çok fazla yoğunlaşmadım ya açıkçası. Biz hep birbirimizi gaza getirdik Enes'le. Ya yaparız, işte başarırız. Aynen öyle. Olsun, onun da üstesinden geliriz. Ya B planımız Aha. vardı. B planımız vardı. Mutlaka en kötü şunu diyorduk. Ya Kevser işte sen öğretmensin. İşte sen öğretmenliğini yaparsın. Ya ben de işte bir yer bulurum. Aha. Bizim amacımız zaten... Gücüm var, gençliğim var. Aynen. Aynen öyle. Bizim amacımız çocuklarımız için daha huzurlu bir ortam değil miydi? Evet. Tamam. Biz ilk amacımız oysa o amaç üzerinden devam edelim. İkinci amacımız da hayallerimizdi. Eğer o hayallerimizi de gerçekleştirebilirsek bunun yanında kaymak olurdu. Çok şükür gerçekleştirdik. Bir Evet. sıkıntımız yani daha doğrusu bir korkumuz. Evet, çok şükür Evet. ki ne mutlu ki her böyle bir mutlu ailede, her bir başarının arkasında böyle gizliden bir kadın çıkıyor. Tabii yani canım, bütün kesinlikle. bu zamana kadar ki böyle tecrübelerimde bunu gördüm. Siz desteklemişsiniz, siz birbirinizi gaza getirmişsiniz, telkin vermişsiniz. Harika bir şey. İyi ki de yapmışsınız. Aynen öyle. Diyor musunuz? İyi ki de yapmışız diyor musunuz? Evet diyoruz. Hatta şimdi düşünüyorum bazen aklımda. Hani bir şeyler yolunda gitmese, İstanbul'a tekrar geri dönmeye kalksak dönebilir miyiz? Orada yaşayabilir miyiz? Diyorum ama sonra da düşünüyorum hayır asla yaşayamam. Yani bir daha İstanbul'da yaşayamam. Hani belki bu bölge olmasa başka bir sakin bir bölge diye aklımdan hep geçiriyorum ama iyi ki de gelmişiz. Tabii yani hiçbir şey kolay olmuyor. Sancılı dönemlerimiz çok fazla oldu. Pes etmeye yakın çok zamanlarımız oldu. Fazlasıyla. Neden? Çünkü ya bazı aksilikler çıkıyor, yolunda gitmiyor. Maddi manevi hüsrana uğradığınız zamanlar oluyor. O yüzden hani pes etmeye çok yelteniyorsunuz. Ama eninde sonunda şey yapıyorsunuz ya işte birbirimize sürekli destek veriyoruz. O çok önemli. İşte yapabiliriz, başarabiliriz. İşte korkmayalım, atılalım, yapalım. Üstesinden geliriz ya da bir şey oluyor diyoruz ki öderiz. Öyle çok şeylerimiz oldu. Tamamen maddi. Aynen. Niye? Hı hı. Çünkü biz burada İstanbul'daki yazdığımızı, evimizi, arabamızı, arabalarımızı, Her şeyimizi. A'dan Z'ye bizi İstanbul'a bağlayan ne varsa her şeyimizi sattık. Dolayısıyla elimizde bir para var. Biz buraya köklenmemiz lazım. Ne yapabiliriz'e geçtik bu sefer. Bulunduğumuz yeri bulduk, aldık, inşaata başladık çok şükür. Ama bilmediğimiz bir bölgede, hiç bilmediğimiz bir işle alakalı yani inşaat işiyle alakalı bir anda şeye soktuk kendimizi. Hengamenin içine soktuk diyeyim yani. Dolayısıyla inşaat yaptırmak çok zormuş. Bunun zorluğunu yaşadık. Aynen. İster istemez birikimlerimiz tamamen inşaat, arsa, sağ, sol, ıvır zıvır falan derken artık sıfır tükettik. Şunun altını çizebilir miyiz? Eğer bir insan buraya gelip arsa alıp ev yapacaksa kendisinin bir şekilde usta olması gerekiyor. Elektrikten, tesisattan, inşaat işinden anlıyor olması gerekiyor diyebilir miyiz? Aynen. Kesinlikle. Yani anlamıyorsa çok büyük sorunlar yaşar. Çünkü bulunduğumuz bölge bazı konularda maalesef eksik. Maalesef. Evet. Çok güzel bir bölge. Cennetten bir parça burası. Ama belirli konularda maalesef geri planda. Dolayısıyla gelen kişi, bu işe girecek olan kişi mutlaka anlaması lazım. Yoksa strese girer yani. Evet. Anlamasa bile cebinde çok yüklü miktarda parasının olması lazım. Yani işinin doğru olarak yürüyebilmesi için açık konuşmak gerekirse parayı bastırıp Vallahi bazen paranla bile iş yaptıramıyorsun. O parayla da değil yani. Ne kadar paran olsa olsun bilmediğince o sayfa kapanıyor. Yani böyle o paran da bitiyor ama yine ortada bir şey olmuyor. Tabii biz neler gördük burada ya. İnsanların parasını alıp Ha, binaları yarım bırakıp evet neler bizim neler. bir arkadaşımız da öyle olmuştu. Evet, şimdi sizin eğitim projenize gelmeden önce Evet. biraz daha kısa bir şekilde Enes'e sormak istiyorum. Şu anda burada ne iş yapıyorsun? Nasıl geçiniyorsunuz? Üstad şu an ben burada hayalim olan üretim aşamasındayım. Adımlarını attım. İnşallah da bunun da zaten bilgisini seninle beraber nasip olursa paylaşacağız zaten. İnşallah. Dediğim gibi buraya gelirken ki hayalimi gerçekleştirdim. Şu an bir keçi çiftliği kurma aşamasının ilk adımlarını attım. Çok şükür başladım. Kaç tane keçin var şu anda? Şu an 5 tane keçim var. Yaklaşık 5 tanesi de yolda. Onlar da gelecek nasip Harika. olursa inşallah. Tam manasıyla o 5 taneyi bilerek beklettim. Çünkü kendimi bir deneyeyim. Bulunduğum Yapabiliyor ortamı bir muyum deneyeyim. diye. Yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Bu denedim ve çok şükür yaptığımı gördüm. Gördüler de. Harika. Savun makinesinden tutun da üretim yerim ağlıma kadar her şey kendi elimden çıktı. Kendisi yaptı her şeyi. Evet, sağım ünitesi şu an başarıyla sonuç veriyor. Şu an gördüğünüz gibi sağım yapılıyor.
Zihni sınır projemiz tutmuştur. Sadece alanları daraltacağım ve kafalıkları düzelteceğim, o kadar. Çok geniş yapmışım. Harika oldu, harika. Çok sevindim ya şu an. Ya rüyalarıma giriyordu ya. Böyle bir yemlik de yaptım. Aferin benim. Ne zaman bitirdin kız? Ya işte diyorum, yem almadan onları... Çok şükür. Dolayısıyla hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Şu an keçi sütü ve keçi peyniri üzerine üretime başladım. Tavuklarımız var. Bir de tavuklarımız var. Onlar zaten evimizin. Ya onu herkes söylemeyi unutuyor aslında. Yumurta İyi, yetiştirmek ve aynen. tavuk yetiştirmek o kadar zor ki. Ya. Ama artık bizim burada böyle günlük rutinlerimiz gibi olmuş. Aynen. Burada herkesin tavuğu var. Aslında o da Yumurtamız çok var. meşakkatli, çok ciddi bir Evet. meslek, bir iş aslında. Hocam çok hastalanıyorlar ya. Çocuk Tabii. gibiler ya. Sürekli böyle arkalarında geziyorum yani. Acaba hastalanacaklar mı diye böyle elimde şeyle geziyorum böyle. Hani sirkeyle geziyorum. Sularına sirke atıyorum falan böyle. Aman bir şey olmasın diye böyle bekliyorum ama. Eyvallah. Başka üretimleriniz de oldu. Onları da biliyorum. Zamanında bir kuru meyve girişiminiz Evet, oldu. evet, Tarhana evet. ürettiniz. Eliniz çok Evet. yatkın bu işlere. Üretim konusunda harikasınız. Zaten bizim kurtaracak olan şey üretim. Kim Aynen. üretirse Kesinlikle. onun önü aydınlık, geleceği parlar. İnşallah. Bir de ek bir bina görüyorum. Onu da bahsedeyim. Bizim arsamızda fazladan burası 3 dönümlük bir yer. Bir dönüm amcamın, 2 dönüm de bize ait. Bize ait olan tarafımıza biz bir misafirhane kurduk. Bir apartımızı yaptık. Çünkü takdir edersin biraz geçimle alakalı haliyle burada bir geçim var ve bir gider var. Çocukların masrafları var. Dolayısıyla küçük bir artı bir apart yaptık. Müstakil villa deniyor. Ufak da bir havuzu var onun. Evet. Onu yaptık. Gelen dostlarımız, misafirlerimizi orada ağırlıyoruz. Kalkıyorlar sabahleyin ağıldan sütlerini sağıyorlar. Tavuklardan da Yumurtalarını yumurtasını alıyorlar. alıp kahvaltıya geçip oturup kahvaltısını yapıyorlar. Şey çok güzel. Köye göç etmek isteyip de acaba bu bize göre mi? Yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Düşünen insanlar için aslında bir deneyimleme alanı. Evet. Çünkü hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Videolarda seyredildiği zaman Çok doğru. oranın kokusu gelmiyor. Kesinlikle. Oradaki her dezavantaj ekrana yansımıyor. Bir şey öğrenmek istiyorsan o Aynen. pisliğe elin değecek. Aynen. gelen Sebze yataklarımız var değil Ben mi? gelen misafirime söylüyorum. Burada sebze yatakları var. Fidelerim Aynen. orada. Dikmek isteyen burası çapa da Dikin, orada. toplayın diyoruz. Kesinlikle diksinler, toplasınlar. Hatta kümesi bile temizleyebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok yani. Aynen. Madem hani istiyorsun nasıl bir şey var burada diye. Nasıl bir hayat var burada diye. Sağabilirler, her şey yapabilirler. Hanımı ikna etmek için veya beyi ikna etmek için de aslında güzel bir deneyim. Aynen. Gel bakalım seni bir tatile götüreceğim. Ya Aynen. bana bir hafta bir şans ver. İstiyordun ya. Bir gidelim bakalım, bir gör, dene. Hani ortamı gör, kuzuları sev, koyunları sev, tavuklarla oyna. Aynen Çocuk öyle. gitsin kümesten bir yumurtasını alsın. Bence çok güzel bir amaca hizmet ediyor. Hem de sizin aileniz için bir ek gelir. Aynen. Hani buradan da bir duyurusunu da yapmış olalım. Evet. Peki yumurta dedik, apart dedik, çiftlik dedik, keçi dedik. Bir de ön tarafta şu anda çok güzel bir oluşum görüyorum. Güzel bir Evet. tesis görüyorum. Söyleyince de zaten sizin de yüzünüzde güller açıyor, çiçekler Kulaklarıma açıyor. varıyor. Aldım kulaklarıma varıyor. Evet. Nedir projemizin ismi? Projemizin ismi Düşler Kasabası Etkinlik Atölyesi. Adı da üzerinde olduğu gibi tamamen çocuklarımızın hayal gücünü gerçekleştirebilecekleri bir alan inşa ettik. İstanbul'da benim böyle bir hayalim vardı. Yani kendi anaokulu tarzında da olabilirdi ama daha çok böyle çocukların doğayla baş başa olabileceği, hayvanlarla baş başa olabileceği bir atölye kurmak. Atölyemizin içerisinde neler var onlardan bahsedeyim. Tabii ki. Masal atölyemiz var, müzik ve ritim atölyemiz var, bir ateş çemberimiz var. Orada çocuklarımızla işte hamur yapıyoruz, mısır patlatıyoruz, sohbet alanı var. Orada ritim atölyemizi yapıyoruz, sanat atölyemiz var, macera atölyemiz var. Orada Survivor gibi oyunlar oynuyoruz onlarla. Hem eğlenebilecekleri hem de deneyim elde edebilecekleri bir alan. Biz başladık bunun çalışmalarına çocuklarımızla birlikte. Çok gelen velilerimiz çok memnun kaldı. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Bilmiyorum, ben çok heyecanlandım onlar için. Sürekli farklı şeyler üretmeye çalışıyorum. Onlara daha nasıl faydalı olabiliriz diye. Bu hafta da hatta çok güzel etkinliklerimiz olacak. Böyle yani doğayla baş başa. Şimdi nasıl oluyor? Bu bir okul gibi mi? Kayıt mı olunuyor? Düzenli mi geliyorlar? Günlük mü geliyorlar? Veliler bırakıp gidebiliyor mu? Evet. Nasıl bir detay biraz daha Tabii alalım. açayım ben detayını. Şu an kendim hafta içi bir rehabilitasyon merkezinde görev aldığım için sadece pazar günleri bu etkinliğimiz oluyor. Düşler Kasabası Etkinlik Atölyesi Instagram sayfamızdan haftalık programları yayınlıyorum ben.
pazartesiden itibaren velilerimiz DM'den ya da iletişim numaralarından bizlere ulaşabiliyorlar. Küçük yaş grubumuz, 2-3 yaş grubumuzu ebeveyn katılımlı olarak gerçekleştiriyoruz. Aileleriyle birlikte çocuklarımız etkinliklerimize katılıyorlar. Ortalama 1-1,5 saat sürüyor bu etkinliğimiz. Büyük yaş grubumuzda, şöyle söyleyeyim, 3 yaştan 10 yaşa kadar olan grubumuzda sizin arkanızda olan bölümde veli bekleme alanımızda bekliyorlar. Biz çocuklarımızla birlikte atölyemizde etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Gruplarımız kalabalık değil zaten. 5 kişi en fazla atölye gruplarımıza alıyoruz. Çünkü ben birebir onlarla ilgilenmek, onların duygularını kendime geçirmeyi çok istiyorum. Heyecanlarını. O yüzden 5 kişilik gruplar halinde atölye etkinliklerimizi düzenliyoruz. Duyurularımızı Instagram sayfamızdan yapıyoruz. Velilerimizin kaydını yaptıktan sonra belirlemiş olduğumuz saatler diliminde velilerimiz geliyor. Çocuklarımız atölye etkinliklerimize katılıyorlar. Kaç saat sürüyor? Ortalama 1 ile 1,5 saat arası. Çok güzel. Ya zaten bir çocuğun dikkatini Evet, ne kadar toplayabileceği tutabiliriz? saat. Zaten hayvanları geziyoruz. Sonra atölye etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Güzel, çok eğleniyoruz. Çok güzel. Belki bir gün bir vlog tarzında böyle Olur. bir eğitime katılmak, bunun görüntülerini ayrıca çekmek Olur, isterim. harika olur. Bir bölümde. Çünkü daha önceden burada duymadığım bir aktivite. Evet, Çocuklar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. inşallah. Çünkü çocuklar doğayla baş başa oldukları zaman, hayvanlarla baş başa oldukları zaman, Evet. kendi sosyal ortamlarında Evet. bizim hiçbir zaman onlara veremeyeceğimiz mutlulukları bulabiliyorlar kendi akranlarıyla birlikte. Çok küçük bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Geçen atölye etkinliğimizde şunu keşfettim, fark ettim. Çocuklar bu bölgede bulunmalarına rağmen toprağa çok fazla dokunmamışlar. Bu birazcık beni üzdü. Yani burası doğayla baş başa olan bir ortam ama toprağa dokunmaktan çok korkuyor çocuklar. O yüzden burası tam onlar için ideal bir alan. Mesela aileler bile çok şaşırdı. Ay benim çocuğum toprağa dokunmazdı. Hocam nasıl dokundu? İşte falan böyle şey yaptılar. Burası toprağa dokunma alanı. Solucanları görüyorlar, kompostu O, görüyorlar. evet, kompost da yapacağız. Kompost atölyemiz de olacak. Daha neler var. Evet. Aklımda o kadar çok proje var ki nasıl zamana sığdırırım bilmiyorum. İnşallah. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Ben de elimden gelen desteği, tanıtımı yapmak isterim sizin için. İnşallah. Teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hep böyle Sağ olun. mutlu olun inşallah. Hiç o Amin. bütün her şey istediğiniz gibi gitsin. İnşallah. Hayalleriniz birse 10 olsun inşallah. 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 Herkesin olsun. Şimdi kendi çocuklarınızdan biraz bahsedelim. Kaç yaşında dediniz oğlunuz büyük olan? Oğlum 13 bitti, 14 yaşında. Kızım da 3 yaşında olacak inşallah. Şimdi kızınız için sorun yok. O daha bir Aha, bebek. evet. Annesi babası neredeyse çocuk orada. Ama oğlunuz çok tehlikeli bir çağda. Bir ergen. Onun buraya gelmeden önce istekleri neydi? Buraya geldi. Onun adaptasyon süreci. Çocuklar için daha zor. Başta siz söylediniz, sosyal ortam dediniz. Evet. Onların kendi arkadaş ortamlarını değiştirmeleri, yeni bir yere gelmeleri çok çok daha zor. Sosyal olarak adaptasyon sorunu yaşadı mı? Eğitiminden, buradaki eğitim şartlarından, okulundan vesairesinden memnun musunuz? Ben mi cevaplayayım sen mi? Anne Ben olarak. cevaplayayım. Anne Tamam. olarak tabii. Şöyle söyleyeyim. Yusuf İstanbul'dayken özel bir okulda okuyordu. Burada devlet okulunda okumaya başladı. Tabii zaman zaman Yusuf'un kendince kıyaslamış olduğu farklar oldu. Sosyal anlamda da çok fazla popüler bir çocuktur Yusuf. Yani arkadaşları tarafından çok fazla sevilir. Burada da arkadaşlarına kabullendirdi kendini. Arkadaşları onu içerisine çok çabuk aldılar. Bunun avantajı da Yusuf'un futbol oynaması oldu. Evet. Yusuf futbolda onlara liderlik yapınca arkadaşları da çok çabuk kabul etti. Yani çok çabuk uyum sağladı. Okul başarısı olarak da iyi. Şu anda iyi. LGS'ye hazırlanan bir öğrenci. Çok fazla bizim açıkçası fazla bir beklentimiz yok. Başarılı bir çocuk olmasına rağmen çok fazla bir beklentimiz yok. Ben İstanbul'dayken daha böyle otoriter, her şeyi böyle daha fazla düzenli bir anneydim. İşte çok başarılı olsun, yapabilecek kapasite var, niye yapmıyor falan böyle çok ısrar ederdim. Ama buraya geldiğimde baktım gerçekten biraz salmışım kendimi. Ama Yusuf böyle daha mutlu. Çünkü ona baskı kurmuyorum. Otoriter bir anne değilim. Yapabileceğini de görüyorum. Nasıl yapıyor, başarabiliyor. A lisesi olmasa da B lisesini kazanır düşüncesindeyim. İş çocukta bitiyor. Aynen, iş çocukta bitiyor. Hani mutlu olsun istiyorum ben.
O şekilde iyi yani, şu an iyi gidiyoruz. Evet, hep diyoruz ya işte çocuklarımızı ya müziğe ya sanata böyle bir meşgaleye yönlendirmenin işte böyle de avantajları var. Hem kendileri için hem de arkadaş gruplarında kendi güzel insanlarla arkadaşlık kurabilecekleri, dediğiniz gibi mutlu olabilecekleri bir hayat için bu çok önemli. Toprak işlerini seviyor mu? Bağ bahçe işlerini seviyor mu? Çok Babaya fazla yardım ediyor mu? Ediyor ama çok fazla severek yapmıyor. Çünkü onun hayali çok farklı. Ya o spor akademisi okumak istiyor. Ne güzel. O yüzden tamamen hayali futbol. Futbol başka bir şey değil. İyi oynuyor mu? Güzel oynuyor. Şimdi başlayacak, hatta Köyceğiz'de bir spor kulübünde başlayacak. İnşallah orada da ben başarılı olacağına inanıyorum. Ama bir çocuk değil, bizi üzen bir çocuk değil. Babasının her söylediğinde yardımcı olmaya, destek vermeye çalışıyor. Aferin. Evet, çok teşekkür Sıkıntı yok ediyoruz yani. buradan da. Biraz anlaşamıyoruz ama oluyor yani. Hani Evet, Olur o kadar. ben biraz şeyim ya, hani aceleci. aceleciyimdir. Yani bu çivi çakılacaksa o çivi bir önce Anında çakılması olacak. lazım. Çünkü güne ben bir sürü iş sığdırdığım için herkesten de onu bekliyorum ve maalesef ondan dolayı oluyor. Yoksa başka bir Çok sebep yok yüklenme yani. çocuğa ya. Yok, Ben yok. gördüm, çok mülayim, çok Öyle, akıllı, öyle. çok böyle Gerçekten efendi, saygılı öyle. bir çocuk. Eyvallah, teşekkür Çok ederim. güzel yetiştirmişsiniz. Öyle. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkürler. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Canınız sıkılıyor mu? Sosyal anlamda burada mutlu musunuz? Ben başlayayım bu sefer. Benim canımı sıkılacak bir vaktim bile olmuyor. Çünkü sabahtan başlıyorum. Bildiğiniz bir mesai. Yani sabah erkenden kalkıyorum, saat 7-7.30 gibi falan kalkıyorum. Zaten keçilerimin sağılma saatleri vardı. O saatte zaten çağırıyorlar. Bağırmaya başlıyorlar. 7.30'da keçilerimi sağıyorum. Keçileri sağdıktan sonra onları yemliyorum, sularını temizliyorum, sularını veriyorum. Ondan sonra tavuklara geçiyorum. Tavukları temizliyorum, suluyorum. Ondan sonra tavşanlara geçiyorum. Oradan işte bahçede yapılacak gene işlerim oluyor. Mutlaka işte çapalama oluyor. Topraktaki otları temizliyorsunuz. Sonra fasulyelerim var, onlara bakıyorum. Yani mutlaka bahçemde Gün bitiyor. Kevser telefondan sürekli Enes şunu yap, bunu yap evet, diyor. patronum var bir tane. Mesaj çekiyor. İçişleri Bakanı. sürekli bir şeyler ama zaten bulunduğum yeri güzelleştirmek için haliyle sürekli bir zaman harcıyorum. Evet. Dolayısıyla bitmiyor da yani. Hani burası da eksik kalmış diyorsunuz. Bir sonraki güne atıyorsunuz. Dolayısıyla benim vaktim böyle geçiyor. Bir de dediğimiz gibi üretim için başında durmam gerekiyor. Hayvanların neredeyse 24 saat gözlemlemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü keçi gerçekten çok narin bir hayvan. Tavuk da öyle, keçi de öyle. Bakımını yapmak zorundasınız. Pis su vermemek zorundasınız. Bana göre. Belki böyle değildir ama ben elimden geldiği kadar içtikleri suları bile günde buradaysam şayet mutlaka müdahale ediyorum. Ben olmasam babama telefon açıyorum. Baba ne olur sularını değiştirir misin diyorum. Kovadaki sularını değiştiriyorum. Yakın zamanda bir tesisatçım gelecek. Elektrik, su da çekeceğim oraya. Sonra otomatik suluklarını falan yapacağım artık. Biraz daha işte yavaş yavaş nasıl olsa profesyonelleşeceğiz bu konuda yani. Şimdi çok tatlı bir çiftsiniz. Seyircilerimiz sormadan ben sorayım. Muhakkak çünkü bunu soracaklardır. Yoksa bile isteyeceklerdir. Bir YouTube kanalınız var. Bunu da tanıtımını yapmak isterim. Çünkü soruyorlar. Evet. Bir YouTube kanalımız var. Evet, Bir Yaşam Yolu adı altında bir YouTube kanalımız var. Orada işte günde neler Yaşadığımız yapabiliyorsak, hayatı yansıtıyoruz yani insanlara. en başından şimdiye kadar yaşadıklarımız var. Parça parça işte onları koyabiliyoruz. Evet. Tamam, Değiniyoruz. tekrardan söyleyeyim. Instagram hesabınızı ve YouTube kanalınızın tıklanabilir linkini açıklamalar bölümünde en üstte bulabilirler. Hatta açıklamalara çok girmiyor izleyicilerimiz. O yüzden yorumlar daha aktif. Yorumlarda da başa tutturuyorum. Oradan ulaşabilirler. Sağ olun. Sizin gününüz nasıl geçiyor? Benim günüm nasıl geçiyor? Ben zaten hafta içi okuldayım. Öğretmenlik yaptığım için. Daha sonrasında okuldan geldiğimizde de sabahleyin erken kalktığımızda çiçeklerin sulanması, işte sebze yataklarının sulanmasında Enes'e elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Zaten küçük bir kızımız da olduğu için Amineciğim, onunla geçiyor vaktimiz. Bu şekilde hafta sonlarda genelde hep evle, bahçeyle geçiyor. Bazen Enes'e hatta diyorum ki hiçbir yere gitmeyelim, gezmeyelim. Sadece evin bahçesinde oturalım lütfen diyorum. Burada araya girebilir miyim? Evet. Burası var ya benim için o kadar mükemmel bir şey oldu ki. Abi İstanbul'da pazar günü olduğu zaman şimdi ben çok yoğun çalışıyordum. Çok aşırı yoğun çalışıyorum. Eşim biliyor. Gece gündüz çalışıyordum yani işim gereği. Yani böyle hamster, ben kendimi hamster gibi görüyordum. O şeyin içine hep dönüyordum böyle sürekli. Evet. Sürekli bunlara bir ampul yakıyordum. Sürekli ama yani hiç durmuyordu. Pazar günü olunca da Kevser şey derdi. Ben işte yoruldum, işte çalışıyorum. Hadi kahvaltı bir yere gidelim. İşte dışarıya bir kahvaltı İşte o da hep şeyle gidiyorduk. ama doğayla böyle işte. Tabii aynen böyle bir ortamda İstanbul kahvaltıya Beykoz, gidiyorduk Ava yani. bölgesinde bulunan yerlere Aynen. gidiyorduk. Piknik böyle doğada. İşte sabah kahvaltısı ayrı bir yerde.
Akşam yemeği ayrı bir yerde. Trafik, Pazar günü koştur evde yokuz. koştur. Aynen. Kesinlikle. Akşamleyin de pertim çıkıyordu. İkimizin de yani. Şimdi burada tam tersi oldu. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Dün mesela diyor ki ya Enes evden ayrılmıyorum diyor. Bahçede oturalım diyor. Ne olur diyor. Aynen öyle. O kadar hoşuma gidiyor ki. Kim böyle için olunca. yaptık? Tadını çıkaralım. Aynen öyle. Diyorum ki şu dağ manzarasına bakayım, bir kahvemi içeyim. Ondan sonra ne bileyim oturayım, bir şeyler okuyayım ya da çocuklarımla oynayayım. Yani çok hoşuma gidiyor benim. Ya bu kadar aslında zevk alabileceğimi bile düşünmüyordum ben. Hani mesela Ya ben çok tereddütteyim ya. Gerçekten bak bu söylemin altına böyle imza atarım yani. ya bir O de kadar mesela ben tereddütteydim ki. hayvanlardan çok korkarım. Çok aşırı korkuyordu ya. Mesela tavşanlara elleyemem, o tavuk ağılına giremem, koyun ağılına giremem. Ben hiçbir yere giremezdim. Alıştınız mı? Tabii ki alıştım. Ya Giriyorum. böcek tutuyor ya. Şu an böcek tutuyor. Böcekleri tutuyorum, elimle atabiliyorum yani. Arıcılığa Hepsine da alıştım. başlarsın yakında. Vallahi bilmiyorum artık ne yaparım da. Ben ondan çok korkuyordum abi. Yani Yani acaba zevk alışabilir veriyor mi? bana. Çünkü alışamazsa senin de huzurun kaçacak. Huzur olmadığı Evet. zaman bir anlamı yok ki yani. Hani istersen cennetten bir köşede olsun Evet. yani. Orada bir huzurun yoksa, iç huzurun yoksa hiçbir anlamı kalmayacaktı ama Aynen. ya çok şükür ya. Çok aşırı derecede benim tıkandığım noktada ya yaparsın falan oldu böyle yani. Valla benim bir sonraki sorum hani buraları yaşayabiliyor musunuz? Geziyor musunuz? Tozuyor musunuz? Aha. Tadını çıkarabiliyor musunuzdu? Çünkü bakıyorum buraya gelen insanlar bir şeylerden kaçıyorlar. Buraya geliyorlar. Sakin bir hayat diyorlar. Kendimden biliyorum. Daha çok koşturuyorum. Daha çok çalışıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Evet, tadını çıkartıyor muyum? Ben kendi adıma çıkartıyorum. Neden? Kendime fırsat yaratıyorum. Sarıgerme'ye gidiyorum. Sarsalı'ya gidiyorum. Balık tutmaya vakit ayırıyorum. Siz kendinize boş vakit yaratıp buranın tadını çıkarabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Vallahi bak, bunu yapmıyorsanız, sesim de gitsin buradan herkese. Bunu yapmıyorsanız Yazıklar göçün olsun bir size. anlamı yok. Yazıklar. Bu göçün bir anlamı yok. Yani buradaki mutluluğun asıl sebebi huzurlu, mutlu, keyifli bir hayat yaşamamız. Evet. Bunu yapabiliyor musunuz? Şimdi Yapabiliyor şöyle, musun? bu zamana kadar bizim sürekli bir hengame içindeydi. İşte bahçeyi düzenleyeceğiz, evin eksikleri var, apartın eksikleri var. Ondan sonra hayvanlar alındı, onlara koşturacağız, edeceğiz. Ondan sonra bazen Enes'e diyorum ki ya yeter artık, yapma bir şey, ne olursun yapma. Diyorum bir nefes alalım diyorum. Ama inşallah elhamdülillah oturttuktan sonra her şeyi kendimize vakit ayıracağız. Geçen sene başladık, hatta biz 2-3 günlüğüne kampa gittik. Evet. Kendimiz kamp Yani yaptık. böyle zaman ayırıyoruz. Bahçenin arka köşesine mi gittiniz kampa? Hayır. Nereye gittik? Marmaris'e. Marmaris'e gittik. Kamp yaptık. Çocuklar da vardı hatta. Kamp yaptık. Öyle ayırıyoruz. Denizimize de gidiyoruz. Kendimize tabii ki vakit ayırıyoruz. Mesela Köyceğiz sahile inip kahvemizi içebiliyoruz. Enes Fethiye öyle gidiyoruz. aralarında kaçırıyor beni. Ders aralarında kaçırıyor Aynen, ne beni güzel. motoruyla. Şey gibi oluyoruz ya. Gençken işte nişanlıyken falan yapıyorduk öyle. Evet. Marmara Üniversitesi'ndeyken ben işte arabamla iş yaptığım arabayla gelip Kevser alıyordum, oradan kaçırıp götürüyordum. Ne güzel. Aynı o gibi ben de Ama şimdi şey telefon yapıyoruz. açıyorum. Ben diyorum ki Enes öğle arasındayım, hadi gel kahve içelim diyorum. İniyoruz, kahvemizi içiyoruz o ders arasında. Yapıyoruz ya. Tabii. Yapmıyor değiliz. Ne güzel ya. Aha. Allah ağzınızın tadını Amin, bozmasın. Çok mutlu amin. olduğunuzu görüyorum. Lütfen bunun da farkında olun. Çok güzel bir yerdesiniz. Harika bir dağ manzarasının içindeyiz. Evinizi almışsınız. Buralar Allah'a artık şükür. böyle ateş pahası olmadan önce şanslı bir şekilde Evet. arazinizi Son almışsınız. şanslılardanız. Evet. ya. Allah her isteyene nasip etsin Amin diyorum. inşallah. Amin. Allah herkese Amin, nasip evet. etsin. Tren kaçtı mı kaçmadı. Yani Kaçmadı, her yerde evet. herkesin kesesine uygun, bütçesine Tabii, uygun tabii. arsalar, araziler hala var. Tabii ki şu anda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumda Maalesef. her şey 4 katı 5 katı oldu. Düzelecektir inşallah, İnşallah. diyorum. Sizi hayatta en çok mutlu eden şey nedir? Beni hayatta en çok mutlu eden şey ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum, çocuklarımla birlikte. Bir de ben çalışmayı seviyorum, üretmeyi çok seviyorum. Benim üretim alanım eğitim. Enes'in daha farklı, benim daha farklı. Ben eğitim alanında üretince çok mutlu oluyorum. Çocukların gözlerindeki ışıltıyı görünce çok mutlu oluyorum. Yani beni mutlu eden şey çocuklar, öyle söyleyebilirim. Çok seviyorum çünkü çocukları. Ailemle birlikte olmak da çok mutlu ediyor beni. Seni Enes. Benim de aynı abi. Tamamen kapsıyor ailem. Evet.
İlk önce çekirdek ailem, sonra etrafındaki ailem, annelerimiz, babalarımız. Yani ben tamamen aileci bir insanımdır. Dolayısıyla onlar varsa biz de var oluyoruz ya. Aynen. Senin üretim alanın hayvanlar Benim ve üretim alanımda hayvanlar. Hayalim oydu. Şimdi de hayalimi gerçekleştiriyorum. Tamamen hayvanlarla alakalı bir sistemimi kurdum. Sütlerimiz, peynirlerimiz, Aynen öyle. Cıvıl cıvıl. cıvıl cıvıl. Her Hadi sabah süt. çiftliğinizi gezelim ya. Başında anlatın bana. Tamam. Olur. Nasıl istersen. Keçileri görelim, köpekler var. Onları az önce Evet, söylemeyi evet, unuttuk. evet. Kangallarımız Ay, var, evet. sebze yatakları var. Ben apartın etrafından bir gezelim. Hadi Hadi gidelim. Ama bölüme başlamadan önce bir saniye şu detayı vermek istiyorum. Burada harika bir jest var. Burayı yaparken ilk bunu yazmış Enes, çok sağ olsun. Bizim yola çıkış mottomuz. Bir de burada şunu görüyorum. İşte herkese örnek olsun bu. Bak burada çok paletlerden mi yaptınız bunları? Bu tahtaları. Yani şurada belki 100 lira bile yok. Bak lastikler boyanmış mavi beyaz. Ve şu eve kattığı güzelliğe bakar mısın? Ne kadar aslında parayla pulla alakası yok bu zevk işlerinin. Kuş yuvalarını da hep ben kendim boyadım. Elinize sağlık. Bir tane yakından alayım şunları. Rüzgar gülleri, çiçekler, mavi beyaz. Bu lastikler kesilmiş. İçine çiçekler ekilmiş, dikilmiş. Bakın burada çok hoş. 3 tane odun parçasından yapılmış bir saksılık. Ne kadar güzel duruyor. Altında da gülümse yazıyor. Yani aslında sizin mottonuz ben görüyorum mutluluk. Evet. Ve çok da abartmadan. Küçük Aynen. şeylerle. Aynen öyle. Aynen öyle. İçimizdeki cıvıl cıvıl olan rengarenk ortamı artık böyle bir eve yansıtmak istedik. Güzel de oldu. Gökkuşağı gibiyiz. Evet. Rengarenk. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Buyurun abi. Enes, bir günde bu evle alakalı bir bölüm çekelim. Çünkü videomuzun ortasında söyledin ya hani evi yaptırırken neredeyse pes etme aşamasına geldik dediniz. Aynen Çok büyük öyle. zorluklar çekmişsiniz. Aynen öyle. Gerçekten değerli bilgiler var, değerli konular var. İşte maliyetler olsun, beton mu, çelik mi? Bu sorular çok soruluyor. Sıkıntılar ya çok aslında var ya, bir bölüme bile sığacak şey değil aslında yani. Çok ışık tutacaktır böyle bir hayali olan Aynen. birisi için. Kesinlikle. Evet, şimdi evimize geldik. Evimizin arkasına geçtiğimiz zaman burada sizin güzel küçük minimalist dünyanız. Burası videomuzda bahsettiğiniz, birazdan gezeceğimiz etkinlik alanına Evet. gelen velilerimizin bekleme alanı. Aynen. Burada paletlerle güzel bir oturma grubu düşünülmüş. Videomuzu az önce burada çektik. Burada hep bir emek var. Sokaktan topladığımız taşlar sağ olsun arkadaşlarımla beraber buraya yapmama yardım ettiler. Gerisi tamamen bana. Hadi bakalım. Dersin. Bunları halledeceğim ben ya. Artık düşün her tarafa yetişebiliyoruz ya. Evet, bu bahsettiğin senin zihni sinir. Bu benim keçi sağma ünitem. Bunda yaklaşık 45 dakikada falan tasarladım yaptım. Zorda kalınca insan her şeyi yapıyor. Keçiyi aldım, sağıyordum. Sağmadım. Yapamadım yani. Evet. Olmadı. Yerde dizlerimi çöktüm. O durmadı. Ben yapamayacağım dedim böyle. Sonra aklıma bu geldi. Böyle bir şey geldi. Bunu yaptım. Evet, şöyle bir detaylarına bakıyoruz. Buraya yem konuyor, ot konuyor. Hayvan buraya geliyor. Burada mutlu mutlu İstersen yemini yerken canlı canlı gösterebilirim. olur. Çok sevinirim. Evet, sağım ünitesi şu an başarıyla sonuç veriyor. Şu an gördüğünüz gibi sağım yapılıyor. Zihni sınır projemiz tutmuştur. Bunu da bir arkadaşımdan aldım. İşime biraz daha kolaylık kattı. Hızlanmanı Hızlanmamı sağladı. Evet. sağladı yani daha doğrusu. Burada Burada yataklarımız var. sebze yataklarımız var. Geçen sene inşaat aşamasında yapmıştık ama maalesef dikime yetişememiştik ve çok üzüldük. Ama bu sene çok şükür biberlerimizi, charlestonlarımızı, kabaklarımızı, kıvırcıklarımızı, marullarımızı, domateslerimizi, biberlerimizi ve burada gördüğün her şey ata tohumu. Hepsini kendimiz filizlendirdik. Sağ olsun Gökhan kardeşimle beraber yaptık. Buraya da diktik. Hamdolsun bu görüntüyü elde ettik ve şu an çok mutluyuz. Çok şükür. Sebzelerimizi de buradan alıyoruz. Buradan kışın ıspanaklarımızı aldık, Aynen. pırasalarımızı aldık. Evet, bu tarafta da
Aslında burası da etkinlik alanının bir parçası Tabii ki, çocuklar tabii ki. için. Aynen öyle. Ya, burası da bir parçası. Ama ayrıyeten onlar daha özgür olsunlar diye, toprakla haşır neşir olsunlar diye böyle ayrıyeten onlara da bir sebze yatağı yaptık. Onlara göre küçük küreklerimiz, küçük tırmıklarımız, her şeyimiz onlara göre düzenlendi, ayarlandı. Tabii sadece sebze yatağına değil, normal toprakta da yapıyoruz bunu. Onun dışında Şuradan başlayalım. Müzik Evet, köşesinden tamam. başlayalım. Burası müzik köşemiz ama fark ettiysen hepsi doğal. Öyle hani başka değil, şöyle bak, marakas, içinde mercimek var. Doğal şeylerle. Mesela tencereler, çocuklar bunu çalmayı çok seviyorlar böyle. Evet. Göstersene Enes'cim. Böyle. Evet. Tam da böyle diyorlar işte. Aynı böyle yapıyorlar. Ali Baba'nın çiftliği eşliğinde çocuklarla birlikte. Burası da ateş ve tanışma çemberimiz bizim. Burada çok güzel oyunlar oynayarak çocuklarla tanışıyoruz. Sonrasında ateş çemberini Enes yakıyor. Onlarla mısır patlatıyoruz. İşte hamur yapıyoruz birlikte. Reçel yapıyoruz. Çok yaşa. Komposta yapıyoruz. Ondan sonra mutfak etkinliklerini de burada yapacağız onlarla. Kız. Burası da böyle bir alanımız. Burada masal evimiz var. Burası da Evet. bizim masal evimiz. Masal evimizde çocuklarımızla kuklalar eşliğinde hikayeler, masallar okuyoruz. Dramalar yapıyoruz, sohbetler ediyoruz. Normalde böyle toprak ama renkli minderlerimiz var. Şimdi yağmur yağacak diye ben kaldırdım onları. Burada çok eğleniyoruz, hayal kuruyoruz onlarla birlikte. Burada da küçük bir Survivor Parkı yaptık onlara. Tünelimiz var, tünelden geçiyorlar. Bunda bile Tolga'cığım çok zorlandı çocuklar, biliyor musun? Değil mi? Yani çocuklar toprağa böyle değmek, üzerlerinin kirlenmesini istemiyorlar. Hani ben ailelere dedim ki ya bu kadar titiz olmayın lütfen. Hani bırakın çocukları, rahat bırakın. Sonra da böyle tırmanıyorlar işte, aşağı yukarı iniyoruz. Farklı etkinlikler, yarışmalarla birlikte acayip eğleniyoruz. Hem ince motorları, büyük kasları, bütün fiziksel aktiviteleri çalışıyor onların. Fiziksel gelişimine çok büyük katkıda bulunuyor. Tek ayak, çift ayak zıplıyoruz, çember atıyoruz direklerimize. Ve bunları farklı olarak geliştirerek etkinliklerimize devam ediyoruz. Zamanla yeni etkinlikler gelir. Tabii bir sürü etkinlikler var, projeler var aklımda. Bak bu tabureleri de Enes yaptı kendisi. Burası da sanat etkinliği atölyemiz. Evet. Burada da çocuklarımızla çeşitli sanatsal aktiviteler yapıyoruz. İşte kapı süsü yapıyoruz, boyama etkinlikleri yapıyoruz, ebru yapacağız. Daha neler var inşallah. Güzel projelerimiz Süper. olacak. Devam ediyoruz. Burada güzel bir meyve bahçesi. Bunlar portakal mı? Hepsi portakal. Kurban telimiz de var. Baş döndürücü bir meyve kokusu var şu anda. Yaprak kokuları var. Yavaş benim kendi dünyama geliyor. Evet, Enes'in Burada alanı. itibaren benim dünyam. Evet, en son da şuraya geçeriz. Apart da burası. Aynen. Azlı hanımefendi. Tamam mı? Aferin benim. Evet, bu yavrumuzun şu anda bebekleri olduğu için Yavruları olduğu için. evet, sinirli şu anda. Direkt. Biraz sinirli. Evet, böyle bir artık çift geyik yaptım. Bu yaramaz var ya, bu yaramaz. Bak görüyor musun? Bak. Anında çıkmak istiyor. Yalnız Enes'in hayvanları Enes gibi çok yaramaz ve hareketliler. Hayır. Aferin size. Buraya çıkar. Ben kapatamıyorum. Tamam, burada dur o zaman çıkmasın. Tamam. Gel benim kızım. Evet, burası da senin oyun alanın, Hayır. etkinlik alanı. Burası da benim etkinlik alanım ve üretimhanem. Gördüğün keçiler bir tane de içeride var. Bunlardan sütlerimi sağıyorum. Peynirlerimi alıyorum, sütlerimi alıyorum. Üretimimi yapıyorum. Çok şükür. Tavuklar kaç tane? Tolgacığım, tavuklarım 40 tane ataks ve lohman var toplamda. 17 tane de köy cibim var. Bak kızım. 17 tane de köy cibim var. Onlar da baya büyüdüler. Yarka boyuna geldiler artık. Evet. Onlar da civcivlikten yetişme, bir tanesi kaçmış mesela oradan. Terbiyesiz. Burası kümesim. İstersen. Hepsi ayrıntıda gizli. Hepsi artık materyallerden. Ya Ne evet. kadar güzel. Burada Evet. gördüğün sadece şunlara para verdim Tolga. Evet. Brandayla Branda. sera demirine para verdim. Gerisi hepsi
Sağda, malzeme. solda işte elinde olan, inşaattan kalan parkeler, tahtalar, İş görüyorsa, temizse işte sorun yok. işini görüyorlar yani. Yani her Bir şeye de ağla bakalım. para yatırmak işte o da aynı şekilde. Şurası küçük bir ağlım, o da aynı. Artık materyaller elimde olan malzemelerden yaptım. Ahır da öyle. Burada oğlaklarım var. Yemleme zamanı ayırıyorum. Yemleme bittikten sonra tekrar annelerin yanına salıyorum. Emmeye devam Onlar da ediyorlar. tabii sütlerden payını alıyorlar. Tabii ki canım, tabii ki. Burası da keçilerimin ağlı. Burada tamamen bana ait. Yaklaşık 35 metrekarelik bir alan. Burada da 5-10'larla brandaya para verdim. Onun dışındaki yine her şey elimdeki olan malzemeler. Çıkan malzemelerim, çatı malzemelerim, bordexler, işte OSB'ler, tahtalar, her şey elimde var. Onları birleştirdim. Babamlarla beraber bu hale geldi. Apar topar hemen bir ağıl yaptık ama gayet de iyi oldu. Yerde talaşımı döküyorum. Hadi apartı da görelim. Geçen geldiğinde de seni Evet. yiyorduk Evet, yine bak, aynı şekilde. bu da yapıyor. Keçi bu ya. Keçi her şeyi yer. Evi yer aç kalırsa. Ağacımı gösterirsen ya. Ağacımı affetmiş baksana. Hayır. Nazlı. Yok kızım. Yok buradayız kızım. Buradayız aşkım. Oy. Bunlar tam 17. gündeler. Gözlerini açtılar. Kıyamam, kıyamam. Ben geçen hafta geldiğimde bu kadar bile yoktu bunlar. Oy. Nereye geldin Çok diyor. küçüksün, çok küçüksün ya. Ne yapacaksınız bunları? Üstadım sahiplendireceğim. Tamam buradan da duyuralım yani. Aynen öyle. Yani Güvenebileceğimiz bir yere gitsin yani. Kesinlikle çünkü bunlar kangal yani hani ziyan olmalarını Baba asla da kangal istemem. mı? Baba da kangal, saf kangal. Bak şu an yalvarıyor verme diye. Evet. İnan olsun yalvarıyor verme diye. Ya çünkü ben 7 tane yavrum oldu. Hepsi sağlıklı çok şükür. 4 dişi, 3 erkek. Tamam. Ama hepsine birden bakamam yani burada. Ya benim Instagram hesabımı da takip edin dostlar. Tolga Yalçın. _ yaşa bu hayatı. Bu hayvanlar büyüdüğü zaman ve artık anneden ayrılma zamanı geldiklerinde bir ay sonra buraya gelip Instagram hesabımda paylaşacağım. Güvendiğimiz, bildiğimiz, iyi bakacağına inandığımız, eziyet çekmeyeceğine emin olduğumuz Kesinlikle yerlere dostlarımıza- göndermek isteriz. Bunlara yuva olsun. Çünkü bunlar can ya, bunlar var ya. Oo. Allah'ım içime sokacağım şimdi alıp. Ya bir de doğumda falan böyle hani berabersin ya onlarla. Acayip böyle bir şey oldum ya. Bağ kurdum yani. Şuna bak ya. Çekeceğim kulağını çekeceğim. Hadi bakalım. Şimdi apartımızı görelim. Girişimiz. Tolga'cığım burası da 1+1. Yaklaşık veranda ile beraber 53 metrekarelik bir evimiz, misafirhanemiz. Burada havuzumuz var. 4'e 2. Serinleme havuzumuz. Burada işte gelen misafirlerimizi, dostlarımızı burada ağırlıyoruz. Hem bizle beraber hem hayvanlarımızla beraber hem de huzur içinde böyle bir tatillerini yapıyorlar. Evet şimdi mesela onu da göstereyim. Mesela buradan çıktıkları zaman çıktınız kapıdan. Az önce söyleşi yaptığımız yer etkinlik alanı, portakal bahçesi ve ağıl ve kümes. Evin yerini görmeniz açısından. Arka tarafta muhteşem bir dağ manzarası. Kargılarla da izolasyon sağlanmış. Dışarıda içeriyle alakası kesildi. Yani kesinlikle görünmüyor. Çok rahat Evet. bir şekilde havuza girebiliyorlar. Evet şimdi konuk olduğu için eve Evet, çok eve yaklaşmak giremiyoruz. istemiyorum. Daha sonra Aynen öyle. Şey yapalım. Başka bir zaman, istersen başka bir bölümde de Kesinlikle. Çok isterim. tanıtımını çok da yapmak sevinirim. isterim. Çok da sevinirim. Nacizane benim de ufak bir katkım olursa mutlu olurum. Çok teşekkürler. Böyle bir misafirhanemiz var işte. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evinizi teşekkür açtınız, ediyoruz. sohbetinizi açtınız. Sağ olun. Ayaklarına sağlık. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. İnşallah. Senin üretimin, senin eğitim projen. İnşallah. Biz zaten daha sık sık görüşürüz. İnşallah.
Her Kesinlikle. zaman bekleriz. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz Ayaklarınıza teşekkür ederiz. sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Buradan herkese çok ama çok selamlar. Selamlar herkese. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki Siz de iyi varsınız. ki varsınız. Sevgili dostlar, bu bölümün de burada sonuna geldik. Umarım siz de en az benim aldığım kadar keyif almış, Kevser ve Enes'i tanımaktan mutluluk duymuşsunuzdur. Yeni hayat hikayelerini izlemekten hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı ve oynatma listesindeki diğer hayat hikayelerine de göz atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.